Arkadaşlar Leon'la sürüş istediniz. Ben de hemen sizlere pov sürüş çekiyorum. Hemen sürüşe geçiyoruz. Yolumuza başlıyoruz. Her zaman gibi kendi yollarımızda çekim yapacağız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin içeride muhabbet edelim. Burada çok gürültü var. Arabayı şöyle size göstereyim. Bak gri renkte. Excellence bir araba. FR değil. Çok fazla Excellence görmezsiniz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar görüntümü ayarladım. Hemen sürüşe geçiyoruz. Frene basmadan çalıştı bu araba. Bastın ya. Hayır, sonradan bastım. Allah Allah. Saniyede çalışıyor. Ha. Biraz garip gireceğiz yola ama Clio'dan sonra çıkabiliriz. Arkadaşlar aracımız bildiğiniz üzere 1.5 TSI 150 beygir. FR değil Excellence. Buna özellikle dikkat edin. Excellence paket. Hep FR görüyorsunuz. Ancak buradan da anlayacağınız üzere Excellence bir araç. Hızlı gittiğini pek anlamıyorsunuz. Bak şu an 130'da gidiyoruz ha. Allah radar madar çıkar, bir de yavaşlayalım biraz. Şöyle size bizim yollarda bir görüntü alayım istedim. Gündüz olduğu için çok fazla basamayız. Gece hadi bir nebze aralarda gazlayabiliyoruz ama gündüz problem. Ben şu göstergeyi seviyorum. Hem bu da güzel. Şu daha çok hoşuma gidiyor. Hızı daha net görüyorsunuz. DSG yine patır patır vitesi atıyor gördüğünüz üzere. Bak Clio'ya bak. Sol şeritte frene basıyor ya. S'i almıyorum. S'de çok fazla bağırıyor gereksiz yere. Zaten D'de gidiyor çok rahat bir şekilde. Fazla zorlamaya yok. Daha yeni başlattın değil mi önce yakıtı? Koltuk kısmımı açtım. Koltuk kısması büyük konfor. Şurada biraz serbestken basalım bakayım. Hemen vites düşürdü. Hangi vitesteyiz onu göstermiyor nedense. Ha D6 gösteriyormuş, ben görmemişim. D7. Bak tıra bak. Yine bizim şeritte geliyor. Hala geliyor. Vazgeçmiyor. Sunroof'u niye kapatıyorsun hani sen? Ya Leon'un sürüşünde, Leon'un direksiyonu çok sert bence. Sana sert gelmiyor mu direksiyon? Bak bu Passat'tan daha sert bu direksiyon. Allah Allah. Hızlanınca sertleşiyor biraz da doğru ama Passat'ta yine yumuşak kalıyor. Bir de bu araba böyle yolda tutmak, şu kanallar çok rahatsız ediyor bu arabayı bak. Gezdiriyor biraz. Şöyle ekrandan göstereyim. Burada Apple CarPlay de var ancak kablom arkada kaldı. Bir kötülüğü var, emniyet kemeri. Sağ emniyet kemeri ötmüyor. Sizin araçlarınızda ötüyor mu acaba? Onu da yazarsanız çok iyi olur, merak ediyorum ben. Ya 1.5 motor çok sessiz. Motor sesini almıyorsunuz. Şu anda rüzgar sesi geliyor ve teker sesi geliyor. Teker sesi çok var ama ya. Bak şu anda şey attı. Yelken moduna geçti. Boşa attı arabayı. Salonda gidiyor. Bunda yelken modu da var. Ekonomi için yelken modunu alabiliyor. Ancak bizde FR'larda olan sürüş modlarımız yok. Excellence'da farklarını size bahsedeyim. Direksiyonun altı kesik değil. FR'da kesik. Ne vardı ekstra bunda ya? Excellence'da? Hayır, o bizim opsiyon. Kış paketi ve deri koltuk opsiyonumuz var. Ama FR'dan farkı ne vardı? Bir şey vardı, güzel bir şey. Excellence'a özel. Start Stop. Evet en önemlisi bak. FR'da arkadaşlar Start Stop olmuyor. Bunu opsiyon olarak almanız lazım. Yani anahtarla çalıştırmak çok güzel olmuyor FR'ları. Bu araçta direkt standart. Anahtarsız giriş de var. Onlar beraber geliyor zaten. Anahtarsız giriş ve çalıştırma bu araçlarda standart geliyor. Ancak işte direksiyonumuz kesik değil. Sonrasında burada spor modumuz yok. Bir de süspansiyonlar FR'ların biraz daha sert, rahatsız edici. Bu arabanın öyle konforunda rahatsız edici bir durum yok. Yani gayet konforlu bir araba. Ama yine de o gerginliği hissediyorsunuz. Mesela şimdi Passat'tan buna geçince ben böyle hani küçük küçük şeyleri daha iyi hissediyorum ama C sınıfında böyle oluyor. Biraz daha sert yapıyorlar. Şu anda koltuk kısmım iyice ısıttı bir taraflarımı. Biraz düşürelim. Çok ısıtıyor ha 3. seviyede. Güzel ya. Leon'un içini seviyoruz. Böyle her şey minimalist tasarlanmış gibi. Çok küçük böyle parçalar oluşuyor. Mesela şu dahi çok küçük ya. Bayağı böyle minnacık bir şey. Her şey küçük küçük yapmışlar. Hatta bu klima paneli sırıtıyor yani. Çok büyük gözüküyor. Biraz daha küçük olsa yakışırmış. Daha da fazla yakışırmış. Şu bölüm bana Audi A3 anımsatıyor. Bak A3'lerde de burası böyle. Çok benziyor. Kulakçığımız yok. FR'larda kulakçık var. Evet. Arkada egzozumuz var. Benzinli olduğumuz için. Aklıma gelenleri size aktarıyorum.
Yani dizelle farkı olarak tabii ki güç farkı çok fazla. Dizeller 115 beygir. Ancak bunlar 150 beygir. Şu anda bizim yakıt ortalamamız 8 litreye kadar düştü. Ama fazla yakıyor bu be. Benim arabadan fazla yakıyor bu. Ben şu anda 6 ile falan giderdim bu hızlarla gitsem. Şimdi geneline bakayım. Heh, bu güzel bak. Şimdi asıl doğru olan değer bu arkadaşlar. Çünkü sabah işte çalıştırma, bekleme falan derken biraz daha yükselebiliyor. Şurada 4807 kilometrenin ortalaması 5.2. Ortalaması da 51 kilometre. Yani bu biraz daha uzun yolda kullanılan bir araba zaten. Onu da gösteriyor buradan. 5.2 iyi be. Yeter işte. Bu sabah bence biraz şey oldu bu kadar. Aslında bu vites topuzunu değiştiriyor biliyor musun önce yenilere? Böyle ışıklı vites topuzu geldi. Kaç para biliyor musun? 1000 lira. Sadece vites topuzu. Mis gibi. Şu anda serbest sürüş moduna saldım gidiyor arkadaşlar. Evet, bu görüntü güzel. Keşke şurada bir navigasyon olsaydı. Ekran büyük gözüküyor ama işte bu Seat biraz çakallık yapıyor. Ekranın işlemcisini küçük koyuyor. O yüzden de ekranda navigasyon falan kaldırmıyor. Bunun için üniteyi değiştirmeniz lazım. Üniteyi değiştirmek de masraf. Bir kulakçık arıyorum böyle sürekli elim arkasına gidiyor. Şu an 120. Bak hemen 6, 5. Ya azıcık basmama rağmen ve 5'e attığı anda da çıldırıyor. 150, 160. Yani hani şu an çok normal gidiyormuşum gibi yani. Hani 110'la falan gidiyormuşum gibi hissettiriyor. Sadece rüzgar gürültüsü artıyor. Salalım şöyle. Yavaşlamıyordu bu ha. Bu boşa attı ya. Biraz frene basacağım ne olur ne olmaz. Sen kaç kere girdin radara bu arabayla? Bir kere mi? Ha, diğerleri bir şirket arabası mıydı? Buna ACC yaptıracağız. ACC 2.5'a falan geliyormuş herhalde. 2.5-3 milyara geliyormuş. Ama çok işine yarar abi, ben sana söyleyeyim. Lan bu nasıl bir şey ya? Oo, yorumunuzu verdi. Fren yapıyormuş, denk geldi mi sana? Valla. Şehir içinde mi oldu? Nasıl, ne zaman oldu? Ama çok güzel be. Kafan rahat oluyor böyle oldu mu? Bak şimdi önümüzdeki viraj boş. Buraya biraz kasalım bakalım. Şöyle devire de görün. Heh. Evet, 140-150 ile giriyoruz. Burası pek problem değil. Ancak şurada problem oluyor. Biraz uçuyoruz. Bir bakalım ne kadar uçacağız. Evet. Ancak tutunması güzel ya. Gene aynı şekilde uyarımızı verdi. Önümüzdeki arabayı algıladı. Aslında o şeritte olmamama rağmen onu da algılıyor. Güzelmiş ama o uyarı ya. Sürekli göresi geliyor insanın. Diyelim ki oradayken gördü, fren yaptı. Ne yapacağız biz virajda? Yok, öndeki 60 ile gidiyor. Sen 120 ile gidiyorsun. Aradaki farkı ölç. Ha. Öndeki 90 ile gitti. O kadar hızlı Ötmez değil mi? Tamam. Renault'da ne yapıyor biliyor musun? Aradaki mesafeyi bile söylüyor. Diyor ki 0.5 saniye kaldı aranızda. 0.4 saniye. Sanki kazaya şu kadar kaldığı gibi gösteriyor. Bu arada yakıtımız 7.5'a düştü. Ya bu arabalarda hani araba tabii ki gazlamak için yapılmış ama hani fazla gazlarsanız yakıyor. Ancak gördüğünüz üzere sakin gidiyorsun. Sen hep işte 90-100 gidiyorsun değil mi? Yani 5.2 yapmış. İşte Eco modunda, yani 2 silindir modunda gayet az yakıyor. Yakıt konusunda çok fazla kafaya takmayın bu arabaları. Arkadaşlar, aha, anahtar bulunamadı diyor. Cebinde gittiği için. Burada videoyu kapatıyorum. Ben size böyle kısa bir pol sürüş yapmak istedim. Leon'u çok fazla istiyordunuz çünkü. Çok fazla özlemiştiniz. Daha uzun sürüşler yapacağım. İncelemesini yapacağım detaylı bir şekilde. Sizlere de onları göstereceğim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.